12 Eylül 1980 sabahı Türkiye'nin dört bir yanında tankların gürültüsü duyulduğunda kimse ülkenin nasıl bir dönüşüm geçireceğini tam olarak kestiremiyordu. Genç bir ekonomist olan Turgut Özal bu dönemde sahneye çıkan en önemli figürlerden biri olacaktı. Junta Özal'a ülkenin ekonomik sorunlarını çözmesi için tam serbestlik tanıdığında ise dünyadaki neoliberal trendin Türkiye'deki köklü değişimlerinin de habercisi olmuştu. Özal 1980 darbesinin ardından başbakan ve daha sonra cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı dönemde Türkiye ekonomisini dönüştürmeyi hedefleyen bir dizi reform başlatmıştı. Bu reformlar Türkiye'nin devletçi ve korumacı ekonomik modelinden uzaklaşarak piyasa odaklı bir yapıya geçişini amaçlıyordu. Özal'ın neoliberal politikaları özelleştirme, serbestleşme ve küreselleşme gibi temel prensiplere dayanıyordu. Kamuya ait birçok işletme özelleştirilmiş, fiyat kontrolleri ve ithalat kısıtlamaları gibi piyasa müdahaleleri azaltılmış ve yabancı sermayeye yönelik teşvikler arttırılmıştı. Özal'ın bu neoliberal politikaları 1950'lerin ve 1960'ların korumacı ekonomik politikalarının yarattığı sorunlara bir tepki olarak ortaya çıkmıştı. Özal'ın iddiası 1950'lerin ve 60'ların korumacı politikalarının Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediği yönündeydi. Özal'a göre rekabet ortamının olmaması yerli endüstriyi etkisiz ve pahalı hale getirmişti. Bu durumu değiştirmek için Özal özelleştirme, serbestleşme ve küreselleşme gibi neoliberal politikaları hayata geçirdi. Kamuya ait birçok işletme özelleştirildi. Fiyat kontrolleri ve ithalat kısıtlamaları gibi piyasa müdahaleleri azaltıldı ve yabancı sermaye yönelik teşvikler arttırıldı. Bu politikalar kalitesiz yerli ürünleri yüksek fiyatla satın almak zorunda kalan halk arasında oldukça rağbet görmüştü. Bu politikalar sayesinde Türkiye ekonomisini dışa açmış ve uluslararası rekabete entegre edilebilmişti. Özal'ın neoliberal reformları Türkiye ekonomisinde büyüme oranlarını arttırmış, enflasyonu düşürmüş ve dış ticaret hacmini genişletmişti. Ne var ki bu olumlu gelişmelerin gölgesinde kalan bir gerçek de vardı: gelir eşitsizliği. Bu politikaların sonucunda gelir eşitsizliği derinleşmiş, orta ile alt sınıflar yoksulluğa sürüklenmişti. Gerçekten de Dünya Bankası raporları Türkiye'yi gelir dağılımı en kötü 7 ülke arasına yerleştirmişti. Ne var ki Özal bu türden bilgileri görmezden gelmeyi tercih ediyordu. Oysa Türk ekonomistlerinin bulguları 1980 ile 1986 arasındaki ücretlerden 30 trilyon liranın kar, faiz ve rant olarak kapitalist sektöre aktarıldığını ortaya koyuyordu. Bu dönemde uygulanan düşük ücret politikası sosyal adaletsizliği daha da derinleştirmişti. 1980 hükümeti ihracatı arttırmak amacıyla ücretleri düşük tutmayı tercih etmiş, bu da işçi sınıfının daha da yoksullaşmasına neden olmuştu. Devlet Planlama Teşkilatı'nın hesaplarına göre ülkenin gayri safi milli hasılasında ücretlerin payı 1977'de %36 iken 1987'de %18'e düşmüştü. 1980'den sonra reel ücretler yaklaşık %45 azalırken işsizlik %15 artmıştı. Ücretlerse ihracat için gerekli fazlayı yaratmak amacıyla düşük tutuluyordu. Özal, ücret talebi kısılmadıkça ülkenin iflas edeceği iddiasında ısrarlıydı. Bu iddiayı takiben kent toplumunun bütün tabakalarında, entelejansiyadan esnaf ve küçük üreticilere, geniş bir kesimde emeğe karşı kampanyalar yürütülür oldu. İddiaları işçilerin aşırı ücret aldıkları ve bu durumun Türk mallarının dünya piyasasındaki fiyatlarını arttırdığı için ekonomik kalkınmanın önünde bir engel oluşturduğu yönündeydi. Kenan Evren dahil işçilerin gerçekten yüksek ücretler aldıklarını, kendisinin Hilton otelinde çalışan garsonlardan bile daha az maaş aldığını iddia ederek bu kampanyaya destek veriyordu. Sonuç düşük ücret politikasıydı. Buna fabrikaların düşük kapasiteyle çalışması da eklenince işverenlerin işçileri daha düşük ücretlerle çalıştırabilmesi ve sömürebilmesi kolaylaşmıştı. Özal'ın neoliberalizmi Türkiye'de uzun süreli bir etki yaratmıştır. Onun başlattığı reformlar sonraki hükümetler tarafından da sürdürülmüş ve Türkiye ekonomisinin temel yapısını değiştirmiştir. Ancak bu ekonomik dönüşümün gölgesinde kalan başka sorunlar da vardı. Yeni oluşan servet demokratik kurumların eksikliği nedeniyle yolsuzluk ve rüşvet ağlarına batmıştı. Gerçekten de Özal demokratik sürecin ilerletilmesiyle pek ilgilenmiyordu. Özal'ın felsefesi şu sözlerde özetleniyordu: önce ekonomi, sonra demokrasi. Askeri hükümetten devralınan antidemokratik yasaların değiştirilmesi için hiçbir girişimde bulunulmamıştı. İstanbul'un popüler belediye başkanı Bedrettin Dalan bile Anavatan Partisi ile özdeşleşen yolsuzlukların lekesinden kendisini kurtaramıyordu. Öyle görünüyor ki Turgut Özal'ın neoliberal politikaları Türkiye ekonomisini dönüştürürken bir yandan da derin toplumsal sorunlara yol açmıştı. Ekonomik büyüme, enflasyonda düşüş ve ihracatta artış sağlanırken gelir eşitsizliği derinleşmiş, işçi sınıfı yoksullaşmış ve sosyal adaletsizlik daha da belirgin hale gelmişti. Özal döneminde ekonomik başarılar elde edilse de bu başarılar demokratik kurumların eksikliği ve yaygın yolsuzluk iddialarıyla kirlenmişti.
Özal'ın neoliberal mirası Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısında kalıcı izler bırakmış, hala daha bu politikaların sosyal ve ekonomik etkileri tartışma konusu olmaya devam etmektedir.